Elbiseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen yine çok güzel, çok kolay, çeyizlere de bir o kadar yakışacak böyle uçan kuşlar örgü modelinden yaptığım patiğimin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğimizin modelini daha önce birkaç video öncesinde böyle ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Yine bu patiğimi örerken de ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz inşallah. Böyle renkler de birbirine çok yakıştılar. Patiğimizin bakın alt tabanı bu şekilde. Sadece şurada üst kısmında dikişimiz var. 36, 37, 38, 39 ayak numarasına kadar olur. Bakın böyle haroşa örgü olduğu için istediğimiz kadar esneyebiliyor da. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin örülmüş bitmiş hali bakın bu şekilde. Şuradan başlayarak yukarıya doğru örerek ilerliyoruz. Şimdi sizlere bir de ölçü vermek istiyorum. Bazı abonelerimiz ölçü de istiyorlar. Şöyle bakın 19,5 santim şu uzunluğu hiç gerdirmeden olduğu gibi ölçüyorum. Tam şuradan ölçelim. 18 santim buradaki uzunluk. Şuradaki uzunluğumuz ise bakın böyle 5,5 santim. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz 2 renk ip kullandım. Pembe renkli ipim patiklik ip. Bu ipim de yine böyle pırıltılı bir ip. Patik örmeye uygun bir ip. Onu arada renk katsın diye bakın bu şekilde patiklik ipin içinde kullandım. Şimdi 3 milimetre şişlerimiz var. Bir de iğnemiz var dikiş için. Şimdi patiğimizin yapımına öncelikle pembe rengimizle ilmek atarak başlayacağız. İpi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Şişlerimi alıyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atmaya başlıyorum. Böyle toplam 54 tane ilmek atalım. 54 tane ilmeğimi böyle şişime attım. Ben bu patiğimi 37, 38, 39 ayak numaraları için yaptım. Daha büyük küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz 2 ilmek, 3 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Şimdi buradan sonra ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle. Böyle son bir ilmek kalana kadar şöyle örmeye devam edelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle düz olarak öreceğim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ki kenarlarımız böylece daha düzgün çıkmış oluyor. Şimdi örgümüzün bakın böyle ön yüzüne geçtik. Şöyle çizgi çizgi sizlere göstereyim. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Ben haroşa örgüyü örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri ters olarak örerek oluşturuyorum. Böyle yine sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine son ilmeği düz olarak ördüm. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki ben kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Bakın bir diş haroşa sırası ördük. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde diğer rengimizi bağlayacağız. İplerimizi koparmadan bir pembe bir yeşil rengimizle ilerleyeceğiz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Şöyle ipimizi sıkıca bağlayalım. Şimdi yeşil rengimizle ilerleyeceğiz. Örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi renk geçişlerinde örüyorum. Bakın 1 2 3 tane ilmeğimi yeşil rengimle ördüm. Dördüncüyü örmeden şişime alıyorum. Sonrasında tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi bakın bu şekilde ördüm. Dördüncü ilmeği böyle örmeden şişime aldım. Bu şişime geçirdim.
Yine tekrar 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane yeşil renkli ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü örmeden diğer şişime geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişimi alıyorum. Bakın böyle bir görüntüsü olacak. 3 yeşil, 1 pembe, 3 yeşil, 1 pembe şeklinde böyle. 15 ilmek kalana kadar, bu kısımda 15 ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Evet, şöyle göstereyim. En son yine 3 tane yeşil renkli ilmeğimi ördüm. Burada 15 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bakın böyle. Bunları örmeden geriye döneceğiz. Burada delikli bir kısım oluşmasın diye şöyle şu pembe rengimi örmeden yine bu şişime aldım. Şöyle örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bakın böyle örgümün ön yüzüne geçtim. Buradaki ilmeklerimi örmeden döndüm. Bu pembe renkli ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane yeşil renkli ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi arkaya atıyorum. Pembe renkli ilmeğimi yine örmeden bu şişime aldım. İpimi örgümün ön yüzüne geçirdim. Yine 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. İpimi arka yüze geçirdim. Pembe renkli ilmeğimi örmeden aldım. İpimi örgümün ön yüzüne geçirdim. Yine 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi ördüm yeşil rengimle. Pembe rengimi örmeden ipimi arkaya geçirdim. İlmeğimi bu şişime yine örmeden aldım. İpimi şöyle ön yüze geçirdim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız yine. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın sırayı tamamlamış oldum. Şöyle bakın. Şöyle. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengime geçeceğim. Bir pembe bir yeşille ilerliyoruz. Şimdi pembe rengime geçtim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Yeşil renkli ikinci ilmeği örmeden bu şişimi alıyorum. Şimdi bir yeşil, bir pembe, bir yeşil ilmeğimi örüyorum pembe rengimle. 1, 2, 3. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şöyle 3 tane yeşil renkli ilmeğimiz var ya. Bu yeşil renkli 3 ilmeğin şöyle şu ortadaki ikinciyi bu sıramızda örmeden alacağız hep. Bakın şöyle şu ikinci ilmeği hep örmeden alacağız. Ördüklerimiz ise bir yeşil, bir pembe, bir yeşil. Bir yeşil, bir pembe, bir yeşil ilmeği örerek alacağız. Şimdi ikinci yeşil renkli ilmeği örmeden alıp bakın üçüncü renkli yeşil ilmek, bir pembe, birinci renkli yeşil ilmek. Bir yeşil, bir pembe, bir yeşili örerek alıyorum. Şöyle. Bu ilmeği örmeden alıp bakın bu üçünü örerek alıyorum. Yapması çok kolay, çok zevkli bir model. Bakın böyle anlaşıldıktan sonra hiç kolay, hiç zor değil. Bakın şöyle bu ilmeği örmeden aldım. Bir yeşil, bir pembe, bir yeşili örerek alıyorum. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Yine 3 pembe, bir yeşil oluyor bu sıramızda da. Bu yeşili örmeden alıp şu ilmekleri örerek alıyoruz. 1, 2, 3. Bakın böyle. Böyle şu kısma kadar gelelim. Evet, bakın böyle geldim buraya kadar. Şimdi bu ilmeği de yine örmeden alıp bir yeşil, bir pembe, sonrasında diğer örmeden dönmüş olduğum 15 ilmeği
pembe rengimle örüyorum. Yeşil rengimle buraya sıra sonuna kadar ilerlemiyorum ama pembe rengimle böyle sıra sonuna kadar ilerliyorum. 15 ilmeğin hepsini bir ördüm. 15 ilmeğin hepsini bir ördüm bakın. Yeşil renkle örerken ise 15 taneyi örmeden geriye dönüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Yine buradaki ilmeklerimi örüyorum. Bütün pembe renkli ilmeklerimi örerek alıyorum. Hepsini ters örüyorum. Yani haraşo örgü uyguluyoruz. Böyle örelim. Şimdi yeşil rengime geldim. Örgünün ön yüzündeyken böyle alıp böyle burada böyle örmüyoruz. Çünkü pembe rengimiz bakın böyle önde kalıyor o zaman. Böyle ipi arkaya atıp yeşil renkli ilmeği örmeden alıp ipi öne geçiriyoruz. Eğer örgünün ön yüzündeysek 1, 2, 3 tane pembe renkli ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi arkaya attım. Yeşil renkli ilmeği yine örmeden aldım. İpimi öne attım. 3 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle. Tekrar ipimi arkaya attım. İlmeğimi örmeden bu şişimi aldım. İpimi sonrasında 3 tane pembe renkli ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Yeşil renkli ilmeği örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Böyle bu ilmeklerimi örerek aldım. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sırayı tamamladım. Bakın böyle. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz ve tekrardan yeşil rengimize geçiyoruz. Bu arada örgümüz bu iki sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Bir yeşil, bir pembe, bir yeşil, bir pembe şeklinde. Şimdi yeşil rengimize geçiyoruz. Yine yeşil renkle ne yaptıysak ilk sırada aynısını yapacağız. Şöyle 3 tane yeşil renkli ilmeğimi örüyorum. Bakın böyle 3 taneyi ördüm. Bunu örmeden alıyorum. Bakın bir pembe, bir yeşil, bir pembeyi örerek alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğim ikinci renkli. Bakın ikinci ilmeğim oluyor. Bakın ikinci pembe renkli ilmeğimi hep örmeden alacağım. Şu ortadakini. Şimdi bunu da örüyorum. Ortadakini örmeden alıp bir pembe, bir yeşil, bir pembeyi örerek alıyorum. Böyle şu sıra sonuna kadar gelelim. 15 ilmeğimiz kala geri döneceğiz. Evet, buraya sıra sonuna kadar bakın buraya kadar geldim. 15 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmek kala geri döneceğiz. Şurada dönerken delikli bir kısım oluşmasın diye şu pembe rengimi de örmeden şişime alıyorum. Sonrasında bakın örgümün böyle ön yüzüne geçiyorum. Sonra bu ilmeği tekrar bu şişime alıyorum ve yeşil renkli ilmeklerimi örüyorum. Ördüm. Böyle bakın. Şu pembe rengimi örmeden alacağım. Örgünün ön yüzündeyim. İpimi arkaya atıp pembe renkli ilmeğimi örmeden alıp ipimi ön tarafa atıyorum. Yeşil renkli ilmeklerimi örüyorum. Yeşil renkli ipimize geçtiğimizde burada 15 ilmek kala geri döneceğiz. Pembe rengimizle örerken buradaki 15 ilmeğimizi öreceğiz. Sonrasında geriye döneceğiz. Bu şekilde ilerleyelim. Bu yeşil renkli sıralarımızı sayalım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu yeşil renkli sıralarımız 24 sıra olana kadar böyle devam edelim. Evet. Şu yeşil sıralarımızı 24'e tamamladık. Şimdi şöyle birlikte sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sıra yeşil rengimizle ördükten sonra
Şimdi örgümüzü artık burada model uygulamasını bırakıyoruz. Yeşil rengimizi şöyle keselim. Artık yeşil rengimizde işimiz bitti. Şöyle pembe rengimize bağlayalım ipimizi. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Böyle tüm ilmekleri ters olarak böyle sıranın sonuna kadar örelim. Evet, bakın örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada da ilmeklerin hepsini ters olarak öreceğiz. Sonra arka yüzü de ilmekleri ters olarak öreceğiz. Bir diş haroşa sırası oluşturalım. İkinci sırada tüm ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Bir diş haroşa sırasını ördüm pembe rengimle. Şimdi artık ilmeklerimi böyle kapatarak patiğimin örgüsünü bitireceğim. 2 ilmeği ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle bakın ilmekleri hepsine aynı işlemi uygulayarak bitirelim. En son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa düz örerek böyle ipimi burada kestim. Şöyle patiğimin örgüsünü bakın böyle bitirmiş oldum. Bu boyutuna patiğimizi şöyle örgümüzün ortasına koyarak böyle karar verebilirsiniz. Bakın böyle. Şöyle. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, patiğimizin dikimine başlıyoruz. Bu şekilde patiğimizi şu şekle alalım. Ön yüzü bize bakacak şekilde. Sonrasında bakın şöyle baştan bir atlayarak ilmek alalım. Böyle bir atlayarak alalım. İğnemin ucundaki ipimi, uç kısmını düğümlemedim. Şöyle. Şu an hala örgümün ön yüzündeyim. Biraz daha çekelim. Sonrasında burada bir şöyle büzme işlemi yapacağız. Şöyle ters tarafını çevirdik. Şimdi böyle ipimizi burada sıkıca şöyle bir bağlayalım. Böyle birkaç kez bağlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi şöyle uç kısmına bakabilirsiniz. Bakın hiç delik olmuyor böyle. Şöyle de göstereyim. Bakın şu şekilde hiç toparlanma da yok. Bakın böyle. Şimdi yine tersini çevirerek ilmekleri karşılıklı alarak böyle dikelim. Böyle dikerek böyle istediğiniz yere kadar dikebilirsiniz. Şu açıklığım ne kadar olmasını istiyorsanız. Bakın ben 1, 2, 3. Üçüncü yeşile kadar şöyle dikmişim. Sizler isterseniz daha da fazla dikebilirsiniz. Daha eksik de dikebilirsiniz. Ben şöyle şu yeşil 1, 2, 3. Üçüncü sıradaki yeşilin bittiği yere kadar diktim. Böyle dikelim. Evet, şimdi bakın şöyle göstereyim size. Diktiğim kısmı. Bakın. Şu şekilde dikmiş olduk. Bakın yine 1, 2, 3. Üçüncü yeşilin bittiği yere kadar diktim. Şöyle. Şimdi şu kısmını dikeceğiz. Onu da yine tersinden diktim ben. Sizler nasıl dikiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yine ipimi aldım. Pembe rengimle diktim yine. Şu ve ilmeklerimizi bir alalım. Burada bir sivrilik olmasın diye yine bir toparlama yapacağız. Şöyle iki ucu birleştirelim. Eşit olduğu zaman şöyle çekelim. Yine ipimizi böyle burada bir bağlayalım. Şimdi sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın böyle bir sivriliği engellemiş oluyoruz. Yumuşak bir geçiş sağlamış oluyoruz topuk kısmında. Şimdi böyle ilmekleri yine karşılıklı alarak şu kısma kadar dikelim.
Dikimini tamamladık. Şimdi böyle düz tarafında çevirelim patiğimizi. Bakın şöyle topuk kısmı. Böyle şu kısmı haroşa örgü olduğu için böyle istediğimiz kadar esneyebiliyor. Burası parmak uç kısmı zaten. Bakın böyle patiğimizi bitirmiş olduk. Çok güzel oldu. Model de patiğe çok yakıştı. Şimdi böyle manken ayağımıza da giydirelim. Giymesi de çok kolay bir model. Bakın böyle rahatlıkla manken ayağımıza giydirdik. Manken ayağımız 37 ve 38 ayak numarası içindir. Bakın böyle gayet çok şık. Benim çok hoşuma gitti model. Böyle bir patiğimiz olmuş oldu. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.